İrade terbiyesinde üst seviye yaklaşım. İrade konusunda birçok çalışma yaptığın doğru. Birçok kitap okudun, birçok video izledin ve birçok çalışmada bulundun. Hepsi bir yere kadar fayda verdi ve umulur ki en güzel faydalarla bugüne geldin. Şimdi sana irade terbiyende sınırları zorlama adına bir zihin sisteminden bahsedeceğim. Beyin çekişi. Selam, ben Emre The Wonder ve bu videoda seninle beraber bir zihin sistemine, yeni bir zihin sistemine bakacağız. Beyin çekişine. İlk önce bu videoda irade terbiyesi üzerine biraz konuşacağız. Sonrasında beyin çekişini tanıyacağız. Beyin çekişini pratik üzerinde göreceğiz ve sonrasında beyin çekişini örnekler üzerinden görüp irade terbiyesinde üst seviye bir yaklaşıma birlikte varacağız. Hadi başlayalım. 1. İrade terbiyesi üzerine. Öncelikle irade terbiyesi dediğimizde bundan ne anlıyoruz? Dini literatürde cüz'i irade, spiritüel literatürde içsel niyet kavramlarına bir bakalım isterim birlikte. Aslında ikisi de birbirine benziyor ve birbirini tamamlıyor. Ve aynı noktalara da aslında dokunuyor. İradeden bahsedecek olursak içsel niyete ve cüz'i iradeye bakmamız gerekir. ChatGPT'ye birkaç soru sordum ve irade, cüz'i irade ve içsel niyetin birkaç cümleyle tanımını aldım. Şimdi iradeye baktığımızda irade kişinin kendi istekleri ve düşünceleri doğrultusunda karar verme ve bu kararları uygulama gücüdür. İrade bireyin dış etkenlere ve içsel dürtülere karşı direnme yeteneğini, bilinçli seçimler yapabilme kapasitesini ifade eder. Cüz'i iradeye bakalım. Cüz'i irade İslami terminolojide kullanılan bir kavram olup bireyin sınırlı ve belirli bir ölçüde sahip olduğu iradeyi ifade eder. Cüz'i irade insanın günlük hayatta seçimler yapma ve kararlar alma yeteneğini belirtir. Bu kavram Allah'ın mutlak iradesi, külli irade ile karşılaştırılır. Biraz da içsel niyete bakalım. İçsel niyet bir kişinin bilinçli olarak belirlediği ve gerçekleştirmek istediği amaç veya hedefe yönelik içten gelen samimi bir arzudur. İçsel niyet kişinin iç dünyasında oluşur ve genellikle bireyin değerleri, inançları, istekleri ve hedefleri uyumlu bir şekilde şekillenir. Şimdi tanımları aldık değil mi? Bu tanımlar zihninin temellerinde kalsın. Bilgisayar terimleriyle bahsedersek insan kendi seçimlerini yapacak yazılıma ve donanıma sahiptir. İnsanın bilgisayara istediği komutu vermesi aslında iradesinin kullanımıdır. İnsanın kendi seçimlerini yapabilmesi kadar insana verilmiş daha büyük bir mucize ve hediye yoktur desek gerçekten de arkadaşlar az söylemiş olmayız. İnsan ne yapmak ve ne olmak istediğini seçebilir. İsterse yürüyebilir, isterse oturabilir, isterse konuşabilir ve isterse sevebilir. Bir de burada birçok dışsal, içsel durumlar ve faktörler söz konusu ama konuştuğumuz tanımlara tekrar bir bak isterim ve en saf şekliyle bu konuyu inceleyelim isterim. Ancak insan kendi seçimlerini bazen kendi lehine yapamayabiliyor bildiğin gibi. Üstelik kendi lehine yapmayı bırakalım, kendi aleyhine seçimler yapabiliyor. Bunu kendi iradesini istediği seçimlere yönlendiremiyor diye de adlandırabiliriz. Burada bu kavramı böyle yerine koymayı siz de deneyin. Kendi iradeni istediğin seçimlere yönlendiremiyorsun. Yani bir iradeni aslında bir akış olarak düşünmeni isterim. Bunun elbette birçok sebebi var ve bunları konuşmak belki saatlerimizi alabilir ve bu sebepler gerçekten de kritik ve üzerine düşünülmesi gereken sebepler. Ancak en önemli sebeplerden biri bilinçsizce oluşturulmuş alışkanlıklardır. Bilinçsizce oluşturulmuş alışkanlıklar istediğin zamanda istediğin seçimleri yapmanı, dolayısıyla da iradeni istediğin şekilde yönlendirememene sebep olur. John Dryden'ın 17. yüzyıl civarlarında yaşamış bu beyefendinin şu sözü çok hoşuma gider. We first make our habits, then they make us. İlk önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz, sonrasında ise alışkanlıklarımız bizi oluşturur. Ne kadar da makul değil mi? Bu alışkanlıklar küçük veya büyük birçok farklı şekillerde hayatında olabilir ve seni istemediğin gerçeklikte tutsak bırakabilir. Ancak merak etme. Beyin çekişi senin için burada. Hadi şimdi beyin çekişini beraber inceleyelim. Öncelikle sen ve ben ile ne demek istiyorum? Burada dikkatini tamamıyla toparlamanı istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu sen ve ben, büyük harflerle belirttiğim sen ve ben, İnşallah yakında bunun üzerinde bir video yapmak istiyorum. Çok önemli ve çok kritik kavramlar. Lütfen buraya dikkat et. Şunun farkına var. Bir sen varsın, dışarıdaki sen. Bir de o seni izleyen sen. Oturuyor mu? Bu konuları kavramsallaştıralım. Dışarıdakine sen ve içeridekine ben diyelim.
Bu büyük senle yazdığım özel isim olarak aldığımız şey sen de dışarıdakine ve içeridekine ben. İsmi ve cismi olan, künyesi olan kişiye sen diyelim. Tamam mı? Sen bu nefesine kadar seçimlerinin sonucusun. Senin bazı alışkanlıkları var ve bazı alışkanlıkları yok. Senin ismi var, cismi var ve sen belirli bir şekilde giyinirsin. Buraya kadar seni anlamış olmamız çok önemli. Dışarıda insanların ismini söylediği, sen hakkında bahsedildiği vakit şu atıyorum Ali olsun. Ali şöyledir, Ali böyledir, Ayşe şöyledir, Ayşe böyledir. O denilen kısım sensin. Bir de içerideki gözleyen ve üstün bilinci ise ben diyelim. Ben isimden ve cisimden çok uzakta sadece gözlemliyor ve var oluyor. Var oluyor ve seçimler yapıyor arkadaşlar. Bunu erişmek aslında belirli meditasyon ve pratiklerle, ibadetle, pratikle, kendiniz üzerine farkındalıkla, nefes pratikleriyle olur. Ama bir kez o beni fark ettiğiniz zaman, sizin düşünen olmadığınızı fark ettiğiniz zaman aslında işler değişiyor. Senin ve benim, aslında sene karakteriniz de diyebiliriz aslında. Dışarıdaki sen ve içerideki ben, üstün olan ve seçimleri yapan, bu dünyadaki bu bedene gelmiş o beni, o bilinci aslında fark etmek her şeyin başlangıcı oluyor. Burada şöyle bir nüans da var. Bunu da görmeni isterim. Şunu unutma. Sen de aslında bene göre bir sen. Sen de aslında bene göre bir sen. Yani sene sadece ben sen demiyorum. Ben de sen diyor. Yani baktığımız zaman sene ben de sen diyorum. Sen de sen diyorsun. Burada anlattıklarımın iyice oturduğuna emin ol ve gerekirse tekrar dinle. Sonrasında videoyu dondur ve nefesine odaklanarak beni ve seni fark et. Nefesine odaklanmak, gözlerini kapatmak ve meditasyon hali içerisinde olmak belki de ben ve senin ayrımına varacağın, karakterinle arkadaki gerçek olan senin ayrımına varacağın çok güzel bir pratik olacaktır. O yüzden lütfen burada videoyu durdur. Nefesine odaklan, gözlerini kapat, burnuna nefes al, ağzından nefesini ver ve yavaş yavaş dışarıdaki karakterinin dokunan, gören insandan daha üstün, her şeyi arkada fark eden ve yönlendiren benin farkına var. Sonra tekrar videoya gel. Aslında asıl mesele bende yaşamak. Senin ben olmadığını bilmek ve emredenin sen değil, yani oluşturulmuş karakterin değil, ben olduğunu bilmekte iş bitiyor. Bu çok 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 kritik bir kısım. İnşallah ileride de buna uygun bir video yapmayı niyet ediyorum, ümit ediyorum inşallah. Ama bunun farkındalığını, temellerini burada almanı istiyorum. Senle ben farklı kişiler. Ben seni oluşturuyor. Sen ben değilsin. Sen dediğin şey karakterin, künyesi, ismi, cismi olan birisi. Ve bu bize ne bilgisi veriyor? Benim en güzel şekilde, istediği şekilde de seni oluşturabileceğini ve istediği hedeflere doğru götürebileceğini. Ama çoğu insan senin beni yönettiği bir durumda yaşıyor. Yani aslında alışkanlıklarını kurmuşlar, karakterlerini oluşturmuşlar ve artık benim farkındalığını o kadar bırakmışlar ki gerek belki ibadet eksikliği, gerek meditasyon eksikliği, gerek farkındalık eksikliği sadece maddi ve materyal alemde yaşayarak benim farkındalığından o kadar uzaklaşmışlar ki senle benim ayrımda değiller ve o yüzden seni değiştirmeleri, senin farkında olup değiştirmeleri, dönüştürmeleri, istedikleri hedefe doğru programlamaları pek zor oluyor. Buraya kadar temelleri anladıysan benim çekişine tekrar dönelim istersen. Bu başka bir gün güzel bir konusu olacak inşallah. Eğer farkındalığı yüksek bir insansan, ibadet ve meditasyon gibi ritüelleri gerçekleştiriyorsan ben ve sen arasındaki farkındalığa hakimsin ve gerçekten bende yaşıyorsundur. Bende yaşadığın zaman da iradeni istediğin gibi kullanabilirsin. Benin çekişi de işte burada başlıyor. Benin çekişinde iki tane kritik kavram var. Bir farkındalık, dediğim gibi sen ve benim kullanımı, bir de çekiş. Bu nefesine kadar ne yapıp ettiysen her seçimi sen oluşturuyor. Bunu tekrarlamış olalım. Küçük veya büyük tüm alışkanlıklarını sen dediğimiz karakterin meydana getiriyor. Ben ise sonsuzla bağlantılı ve gereken seçimleri özgürce yapabilir. Ne zaman ki sen bir alışkanlık içerisinde bir davranış sergileyecek olursan, ki bu davranış düşünsel veya davranışsal olabilir, hemen benim işe müdahale etmesini ve seni çekmesini istiyorum. Böylece ben seni terbiye edecek ve irade terbiyesinde üst aşamalarda faaliyet göstereceksin. Buraya kadar biraz kafanda karışmış olabilir. Birazdan çok daha güzel olacak. Ama burada farkındalığı ilk başta öğrendik. Sonrasında ise
arkadaki beni fark etmek, asıl kendimiz olan beni fark ettikten sonra, dışarıdaki senle olan ayrımımızı gördükten sonra, o benim seni çekmesini, belirli koşullarda istemediğimiz alışkanlıklara doğru sen itilirken, ki bu istemediğimiz alışkanlıklarda yüksek ihtimal benim sana eskiden emrettiği, bir şekilde yaptığı, bir şekilde olan ya da farklı sebeplerden kaynaklı bir şekilde senin sergilediği davranışlar. Birçok sebep olabilir senin bunu sergilemende, ama bunlar alışkanlık olmuş ve sen istemsizce bunları sergiliyorsun ve ben bu durumdan mutsuz. Soyut mu kaldı? Hadi şimdi benin çekişinin pratiğine geçelim. Şimdi benin çekişi için iki kritik kavramdan bahsetmiştim. Bir, farkındalık; iki, çekiş. Farkındalık için hayatında ibadet veya meditasyonu dahil etmeni ve gün içerisinde nefesine odaklanarak yaşamanı istiyorum. Bu üç kavram, ibadet, meditasyon, nefesine odaklanarak yaşaman, seni kendinin farkındalığına, anın ve şimdinin farkındalığına ve oradan da kendinin farkındalığına veya senden de anın farkındalığına gibi bir farkındalık çemberine sokacak, döngüsüne sokacak ve aynı zamanda kendi kendine düzlemsel olarak da görebileceğin bir boşluk yaratacak ve bu boşlukta seni ve beni fark ettiğin için benin çekişini çok rahat uygulayabileceksin. Bu çok net. Farkındalığın, yani benin farkındalığı ne kadar kuvvetli olursa seni o kadar fazla fark eder ve değiştirebilirsin. Aslında istediğimiz şey bu. Aslında biz irade terbiyesinde üst seviye yaklaşımla yaklaşmak istediğimiz kısmın kritik kısmı burası. Biz farkındalık ile benim ne kadar farkında ve senin ne kadar farkında olursak ben sene o kadar etki edebilir, değiştirebilir. İradeni istediğin gibi kullanabilirsin. Çünkü arkadaki ben birçok şeyi yapabilir. Arkadaki ben birçok şeyi söyleyebilir. Ama sende, o karakterinde, o dışarıdaki sende o kadar bazı şeyler kalıplaşmış ki bazı istediğimiz şeylerde kalıplaşsın. Buraya bir virgül açmak gerekli. İyi ki alışkanlıklarımız oluşuyor. İyi ki bir şeyler kalıplaşıyor ki biz zar zor kazandığımız güzel alışkanlıkları tekrardan zar zor kazanmak durumunda kalmıyoruz. Ama aynı zamanda bu diğer taraftan olumsuz kazandığımız alışkanlıkları da değiştirmemiz kısmında bize zorluk yaşıyor. Elbette her şey ikilik, dualite, siyah ve beyaz, iyi ve kötü, artı ve eksi kutubuyla beraber geldiği için bu da çok doğal. Seni istediğin gibi terbiye edebilirsin. Benin istediği seçimleri yapabilirsin. Tekrar, iradeni istediğin gibi kullanabilirsin. Seni istediğin gibi terbiye edebilirsin. Benin istediği seçimleri yapabilirsin. İstediğim şey bu. Şimdi farkındalık buraya kadar oturmuştur diye umuyorum. Sonrasında eğer oturmadıysa tekrar izle, üzerine düşün ve olmadı lütfen benimle iletişime geç ve üzerine konuşalım. Veya yorumlarda belirt. İkinci olarak çekişten bahsedelim. Ne zaman ki sen benim istemediği bir şeyi yapacak olsun, hemen orada farkındalığa var ve benden sana doğru bir bak. İşte şimdi ben ve senin farkındalığa vardıktan sonra ikinci kısmımızda, çekiş kısmındaysa burada biz pragmatik olarak kullanımını öğreniyoruz çekiş ile. Ne zaman ki sen benim istemediği bir şey yapacak olsun, hemen orada farkındalığa var ve benden sene doğru bir bak. İçeriden dışarı doğru bir bak. O işi yapacakken dur ve seni çek. İşte buradaki benim çekişindeki çek buradan geliyor. O işi tam yapacakken dur ve seni çek. Hadi. Örneklerle iyice oturduğundan emin olalım. 1. Senaryo. Sosyal medya bağımlılığı. Arkadaşlar örnek veriyorum, bir kişi sosyal medya bağımlılığına sahip olsun. Telefonu açar açmaz sosyal medyaya giriyor ve sosyal medyada geziyor. Sosyal medyada eline telefon alıyor, sosyal medyaya giriyor, paylaşımlara vesaire bakıyor. Okey, bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama bu sosyal medya bağımlılığını bırakmak istiyor değil mi? Bırakmak istediğimiz zaman orada bir sıkıntı var. Sosyal medya bağımlılığını isteyen insanlar da var belki. Ne kadar acı da olsa. İşte burada olaylara şöyle bir bakalım. Sen ibadetle, meditasyonla, nefes pratikleriyle kendinin farkına varmış bir bireysin. Bu farkındalıkla varmış, lütfen bunları pratik haline getir. Ve gitgide zamanla bu pratiklerin daha da arttığını göreceksin. Sonrasında sen ben olarak seni fark ettiğin, farkına vardığın zaman elin telefona gittiğinde yine farkındalık seviyen yüksekken dur ben ne yapıyorum dediğin an o seni çek ve telefonu kapat. Aslında iş bu kadar basit.
Sen orada eğer ki kendinin farkında olursan yüksek ihtimal telefonu açar açmaz elinde TikTok'a, X'e, Facebook'a veya Instagram'a girmeyeceksindir. Bu oluşmuş bir alışkanlık. Ama alışkanlığı kırmanın en iyi yolu, irademizi terbiye etmenin en iyi yolu öncelikle farkına varmaktır. Ne yaptık? Senle benim farkındayız zaten. Çok güzel bir şekilde hayatımızı ilerletiyoruz. Hayatımızda yaşadığımız olaylardan zor veya kolay bağımsız olarak kendimizin, benin farkındayız. Dışarıdaki senin farkındayız. Dışarıdaki sen, ki şöyle bir şey de söyleyeyim. Senle ben zaten normal hayatta aralıklarla bunlar birleşir. Bazı insanların sürekli bir birleşik haldedir. Benle seni bir olarak görürler. Hayatlarını değiştirmekte zorlanırlar. Ama elbette ne kadar benle senin farkında da olsan benle senin birleşimine girdiğin zamanlarda olacak. Tam o sıralarda telefonu eline aldığını düşün ve sosyal medyayı açarken farkındalığına vardığın an Instagram'ı kapatıyorsun. Sosyal medyayı kapatıyorsun. X'i kapatıyorsun. Bunu her defasında yaptıktan sonra artık oradaki bir alışkanlık kırılıyor. Ve alışkanlık kırıldıktan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Mesela sigara ve alkol kullanımında ikinci senaryo ile buraya bir bakalım. Sigarayı yaktın. Ben seni fark etti ve sigarayı yere attın. Bir kadeh doldurdun. Bir alışkanlıktı. Yıllardır içiyordun. Böyle bir alışkanlığın vardı. Bir kereyle bir şey olmaz diye başlamıştın ve işler nereye gelmişti? Bir kadeh doldurdun. Hala benle sen birbirine yapışık. Sonrasında farkındalığa vardın. Egzersizde bu farkındalık seviyesi artacak, hiç merak etme. İbadetle, meditasyonla, nefes farkındalık egzersizleriyle daha çok artacak. Daha bir kas gibi gelişecek bu. Koyduğunu anladın ve kendini geriye çektin ve baktın. Kadehi bıraktın, şişeyi çöpe attın. Sadece kötü alışkanlıkları değiştirmekte buna bakmayalım. Genel olarak irade seviyemizi en üste çıkartırken, en üst seviyede çalışma yaparken bir de 3. ve 4. senaryolarda irade seviyemizi terbiye edelim ve en üstlere çıkalım. Mesela müzik. Sence burada bu nasıl olur? Hemen senle ben birleşmiş halde istediği bir müziği açtı. Ve o müziği dinlerken en sevdiğim müziklerden birisi. En sevdiğim müziklerden birisi. En sevdiğim kısmına tam nakarata geldi. Sen beni fark etti. Ben seni fark etti, düzeltiyorum. Ben seni fark etti. Ondan sonra kulaklığı kulağından çıkardı. İşte bu benim sen farkındalığı iradeni bu şekilde terbiye eder. Tam müziğin, en sevdiğin nakaratında bile fark ettiğin an kendini, beni ve senin ayrımını, kendini, beni ve dışarıdaki seni kulaklığı çıkartırsın ve bunları tekrarlaya en üst seviyelere doğru ilerlersin. Örnek veriyorum, yemek. Bir gün git ve kendine bir akşamına ayırarak en sevdiğin yemeği yap. Ben ve senin ayrımının farkında olarak yemeğini yap. Çok güzel koksun ve masaya otur. Çatalı kaşığı koy. Tam bir lokma alacakken ben seni emretsin ve o çatalı kenara bırak. Yemeği paketle sokaktaki bir evsize veya yan komşuya bir hediye ver. Böylece ben senin farkında oldukça ve bu tip eylemleri sürekli tekrarladıkça olacak şey şu ki artık ben sana yeni şeyler öğretiyor. Ben seni terbiye ediyor ve bir yerden sonra hiç merak etmeyin, size burada bahsettiğim birçok şey ilk aşamalarda çok zor. Yapmanız birazcık daha zor ve birçok engel isteyen bir şey. Ama bir kez yaptıktan sonra işler sizin lehinize işleyecek. Birkaç kez yaptıktan sonra, alışkanlık haline getirdikten sonra bunu artık kolayca en sevdiğiniz senaryo, en sevdiğiniz müziklerde kulaklığınızı çıkartabilecek, en sevdiğiniz yemekleri kolayca hediye edebilecek seviyeye geldiğiniz vakit hayatınızda, projelerinizde, sporda, çalışmada, sınavlarınızda, her şeyde bu irade becerinizi, terbiye edilmiş bu iradenizi kendi lehinize kullanacaksınız. O yüzden bu zihin sistemi, benin çekişi hayatının her alanında bir çerçeve olarak sana hizmet edecek. İşte böyle. Burada kritik kısım farkındalığa sahip olmak ve sonrasında farkındalık ile ben ile seni çekmek ve istediğimiz eylemi gerçekleştirmek. İlk başlar zor olacak ama biraz pratikle çabalarına değeceğini ve istediğin sonuçları alabileceğini umuyorum. Benim çekişi zihin sistemimi çok daha iyi kullanma adına çalışma dosyasını ise açıklamada mail adresine yazan herkese de ücretsiz bir şekilde gönderiyorum. Bunun üzerine çok daha iyi çalışabilmen adına ve buradaki senaryoları çeşitlendirilmiş bir halde görebilmen adına bu dosyayı da mail adresine yazan herkese göndereceğim arkadaşlar. Görüşürüz.